Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bahçemdeki incir ağacımdan incir toplayıp incir reçeli yapımını paylaşacağım. Şimdi biraz olmuşlarından toplayıp reçel yapalım. Şu olmuş, onu alalım. Çok fazla yumuşak olmayacak zaten. Orta yumuşaklıkta, ham da değil. Ama çok da erimiş yumuşak değil. Bu tam reçellik bir incir. Çok büyük bir ağaç değil zaten. 4-5 yaşında. Ben 3 tane bir budaktan dikmiştim. Bir tanesi tuttu ama harika bir incir. Gördüğünüz gibi çok nefis. İncirlerimden biraz topladım. Biraz da dün toplamıştım. Dediğim gibi küçük bir ağaç zaten. İnşallah seneye daha çok verecek. Şimdi mutfağımıza geçip reçel yapımımıza başlayalım. İncirlerimi dün topladıklarımla birlikte bir araya getirdim. Hepsini güzelce yıkadım ve hazırladım. Burada tarttım sizin için 1 kilogram incirimiz var. Şimdi bunların baş kısımlarını kesip hazırlayacağız. Bu arada malzemelerimizi de sayalım. 750 gram toz şekerimiz var. 1 su bardağı klasik su bardağıyla 200 mililitrelik suyumuz var. Yarım da limon suyu kullanacağız. Şimdi incirlerimizin başlarını keserek reçel yapımımıza başlayalım. Şu baş kısımlarını keserek şimdi hepsini bu şekilde hazırlayalım. İsterseniz şu kısımları da bırakabilirsiniz. Böyle hani daha sunumu güzel şık olsun diyorsanız. Ama şu şekilde ben kesmeyi tercih ediyorum. Daha içine şurubunu alsın diye. Şu şekilde kesiyorum şimdi hepsini. İncirlerimiz bir de şöyle bir kürdanla veya bir çatalla olabilir ama ben bugün kürdanla yapıyorum. Şöyle bir iki yerinden delelim ki şurubu şerbeti iyice içine geçsin. Şöyle ayıralım. İncirlerimizin hepsini hazırladık. Şimdi şurubumuzu hazırlayalım. İncir reçelimiz için şöyle daha geniş bir yayvan bir tencere tercih edelim. İçerisine önce toz şekerimizi alalım. 1 su bardağı da suyumuzu boşaltıp ocağımıza alalım. Ocağımızın altını açalım ve şurubumuzun kaynamasını bekleyelim. Şöyle karıştıralım bir yavaş yavaş şurubumuzu. Şurubumuzu 15 dakika kısık ateşte şöyle güzel bir kıvam alana kadar kaynatalım. Şurubumuz 15 dakika kaynadı. Şöyle çok güzel bir kıvam oldu. Şimdi incirleri içine atınca zaten biraz daha sulanacak. Böyle çok koyu gözüküyor gibi olabilir ama şimdi incirlerimiz suyunu bırakacak. Şimdi artık incirlerimi şurubuma bırakıyorum. Şöyle tek tek bırakıyorum ki hepsi ezilmeden güzel güzel pişsin. İncirlerimin hepsini yerleştirdim. Şu ocağımın altında biraz orta ateşe aldım. Bir kaynamasını bekliyorum şimdi. Evet, kaynamaya başladı. Şu yanlarda şekerler sanki kristalleşiyormuş gibi oluyor ama o sonra kaynamaya başladıkça, incirler suyunu bırakmaya başladıkça normal halini alıyor. Onun için endişe edecek bir durum yok. Bu şekilde şimdi kaynamaya devam ediyor. Yavaş yavaş incirlerimiz suyunu bırakmaya başladı. O şekerdeki kristalleşme de artık ortadan kalktı. Ocağımızın altı çok kısık değil, kısığın bir üstünde. Çok da açık değil. Bu şekilde bir 20-25 dakika kaynatıyoruz. Reçelimiz 25 dakikadır kaynıyor. Gerçekten tam lokum gibi oldu tabiri herhalde
Bu bizim incir reçelimiz için geçerli. Şimdi üzerine sıkmış olduğum yarım adet limon suyumu da ilave ediyorum. Ve 5 dakikada bu şekilde kaynatıyorum. Beş dakikada bu şekilde kaynadı. Şimdi bir kıvam testi yapalım. Şöyle derin dondurucuda 5 dakika beklettiğim tabağıma bir kaşık şurubumdan şöyle alıyorum. Ve bir soğutup kıvamına bakıyorum. Ona göre ocağımın altını kapatacağım. Şimdi şöyle bir kıvamına bakalım. Gördüğünüz gibi harika bir kıvamı oldu. Bakın şöyle bir yol açtığımızda hemen kapanmıyorsa kıvamı tam demektir. Harika bir kıvamı olmuş. Artık reçelimiz hazır. Altını kapatıp ılımaya soğumaya bırakıyorum. İncir reçelimiz iyice soğudu ve dinlendi. Gördüğünüz gibi harika oldu. Şöyle bir de kıvamını göstermek istiyorum. Harika bir kıvamı oldu. Şöyle bir tane tanesini de alalım. Gerçekten lokum gibi incir reçellerimiz oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. En azından 1 kilo mutlaka deneyin. Gerçekten lokum gibi harika bir incir reçelimiz oldu. Şimdi kavanozlayalım reçelimizi. Şimdi tane tane alıp kavanozumuza yerleştirelim. Gerçekten lokum yani. İnsan bunu bir kahvaltıda herhalde 4-5 tane kesinlikle çok rahat yer. Muhteşem bir reçel. İnşallah Allah kısmet ederse seneye kilolarca yapmayı düşünüyorum. İncirimizde de verim olursa. Şimdi biraz da suyundan koyalım. Daha koyu kıvamlı bir reçel istiyorsanız şurubu için birebir yapabilirsiniz. Yani 1 kilo incire 1 kilo şeker koyabilirsiniz. Ama bence bu harika olmuş. Ben tadına baktım, hiç kesmiyor da. Muhteşem olmuş. Benim önerim benim verdiğim ölçülerde yapmanız. Ama dediğim gibi isterseniz 1 kilogram şekeri de çıkabilirsiniz. Daha sonra tüketecekseniz arkadaşlar, yani aylar sonra tüketmek istiyorsanız kaynar kaynar aynı klasik her zamanki yaptığımız gibi reçellerimizde biliyorsunuz hemen ocağın altını kapatınca kaynar bir şekilde kavanozlayın ki daha uzun süre saklayabilirsiniz. Ama bu şekilde azsa zaten çok kısa sürede tükenir. Onun için kaynar kapatmanıza, kapaklarını vakumlatmanıza gerek yok. Ama dediğim gibi daha çok yapıp uzun süre aylarca saklamak istiyorsanız mutlaka sıcak sıcak kavanozlayıp kapaklarını vakumlatmanız lazım. Reçelimizin bir de kıvamına bakalım. Bir tanesini kesip bir iç dokusuna bakalım. Gördüğünüz gibi tam bir lokum. Harika bir reçel. Tüm deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Başka bir tarifte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.